İlerleme esnasında yalpalamayı engelliyor. Düz bir hatta ilerlemesini sağlıyor. Ve hiç buraya yaklaşmadan tekrar sağlıklı bir şekilde geriye dönebilir. 30 kilometreden 150 kilometre balistik füze olduğu için dikey atım özelliği var. Bir hazne görüyorsunuz. Birinci hazne bu. 10.000 parçacığın burada saklandığını söyleyebiliriz. Ustalıkla gidiyor ve sessizce gidiyor. GZT ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sinan Bakioğlu. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar hocamızla Türkiye'nin envanterindeki füzeleri konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Bu içerikte 5 temel savunma unsurumuzu ele alacağız aslında. Gazap, Akya, Mamle ve Mamte, TÜBİTAK SAGİ, Kuzgun ve Tayfun'dan bahsedeceğiz. Akıllı tahtamız üzerinden bol bol not alarak ilerleyeceğiz. Başlamadan önce çok kısa bir hatırlatmam var. GZT olarak 3 milyon aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Doğru, kaliteli ve net habercilik için kanalımıza katılmanızı ve abone olmanızı istiyoruz. Hemen başlayalım. Hocam, Gazap füzesini görüyorum ve içi boş halini gösteren bir görsel hazırladım. Evet. Öncelikle bu görselde ortadan geçen gri boru veya kabloya benzeyen yapılar nedir? Şimdi bunlar aslında birkaç parçalı bomba. Ya bu bir füze değil, onu da söyleyelim başta. Bu bir bomba, serbest düşüş yapıyor. Fakat kanatçık taktığınız zaman da hassas vuruş sağlayabiliyor. Şu kısımda bir hazne görüyorsunuz. Birinci hazne bu. 10.000 parçacığın burada saklandığını söyleyebiliriz. Şu kısımda da termobarik etki yaratacak olan patlama düzeneği var. İleride de yani en uçta da bir tapa sistemi var, fitil sistemi var aslında. Bir de kanatçık var ama kanatçık takılmamış şu anda bombamıza, yukarıda gördüğümüz bombaya. Dolayısıyla bu 3 parçadan mürekkep olan serbest düşüş yapan Gazap bombası ve uçak bombası F-4 uçaklarıyla ve F-16 uçaklarıyla atılabiliyor. Yani kit olarak onlara müsait. F-16 ve F-4'lerden atılabiliyor. Ve buradaki 10.000 parçacık muazzam bir rakam. 10.000 parça. Muadillerine göre farkı nedir hocam? Şimdi bunun muadili MK-84. Mike-84 öyle yazalım. Mike-84. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı en tonajlı diyelim 925 kilometrelik bir bomba. Dolayısıyla MK-84'ü 3 ile çarpmanız gerekiyor etkisini anlamak için. Yani MK-84 bomba biz kullanıyoruz bunu halen biliyorsunuz. Fakat şu anda Gazap bombası bunun yerini almış durumda. 10.000 parça yaklaşık 3.000 parçaya inmiş durumda. Yani Mike-84'te 3.000 parça civarı özel şekillenmemiş üstelik şarapnel parçası var. Dolayısıyla 3 katı. Bir de şunu söylemek lazım. Metrekare başına düşen 10.6. 10.6 şöyle yazalım. Metrekareye düşen 10,6 parçacık var. Bu şu demektir. Metrekarede kaç kişi durur? Yani bir insan olarak düşünün. 4-5 kişi falan durduğunu düşünün. Yani 10 parça her bir birey için ki çok abarttık biz 4-5'i her biri için yaklaşık 2 ya da 3 tane parça tekabül ediyor. Bu parçalar özel şekillendirilmiş parçalar. İşte onun yer aldığı hazne burası. Ne demek termobarik etki? Şimdi termobarik etkiyi yaratmanız için sizin bir patlayıcı düzeneği koymanız lazım. Bomba içerisinde. Hassas tapa olduğu için çarparak da patlayabiliyor. Ya da havada belli bir mesafede ayarlarsanız patlatabiliyorsunuz belli bir irtifada. Patlamaya mütakip dışa doğru bir metal toz bulutu yayıyor. Metal toz bulutuyla beraber 3000 derecelik bir ısı ortaya çıkıyor. 3000 derecelik ısı ortaya çıktığında yayılmış olan toz bulutu yani o metal bulut oksijeni yakmak suretiyle bölgedeki oksijeni mesela attınız diyelim herhangi bir lokasyona. Lokasyonun yer olarak çok bir kıymeti yok. Sadece tesadüfi olarak çiziyorum gözüksün diye. Attığınız andan itibaren şu bölgede nokta olarak söyleyelim şöyle. Oradaki toz bulutu 3000 derecelik ısıyla beraber yanıyor. Muazzam bir ısı ortaya çıkartıyor. Ve oksijeni tükettiği için ani bir şekilde bir vakum oluşuyor bu bölgede. Zaten diğer ismi de bunların biliyorsunuz vakum bombasıdır. Bir vakum ortaya çıkıyor. Ve vakumla beraber basınç düştüğü için müthiş bir basınç etkisi yaratmış oluyorsunuz ve çevredeki bütün o canlı varlıklar bir şekilde blast etkisiyle beraber ortadan kalkmış oluyor. Hocam neden önemli? 3 maddede özetlemenizi istesem Gazap'ı. Bir, çok yüksek parçacık taşıma kapasitesi var. Şöyle yazalım. Bir, yüksek parçacık, yüksek miktarda parçacık.
parçacık diyelim. İkincisi termobarik etki. Etki çok önemli. İşte basıncı, ısı etkisini, ışın etkisini veren termobarik etkidir. Bu nükleer patlamadan bir alttadır. Nükleer patlamada fark şudur, radyasyon diye yayarsınız. Radyasyon etkisi hariç tüm etkiler hemen hemen var diyebiliriz. Üçüncüsü tabii ki tonaj. Yani 970 kilogram. Ve bütün bunların 3 tane dediğiniz için ben 3 tane önemliyi aktardım. Biraz önce ifade ettim. Başka bir takım kritik özellikleri de var. Dolayısıyla uçaklarla, F-16 uçaklarıyla F-16'nın menzili dahilinde yapacağınız tüm hava harekatlarında etkisi çok büyüktür. Bir de şunu ben ilave edeyim dördüncü olarak isterseniz. Lütfen. Özellikle mağara ve tünellerde etkisi çok yüksek. Dolayısıyla kapalı alanlarda o blast etkisi belki 4-5 katına çıktığı için onun içerisinde tünelin ya da mağaranın içerisinde bulunan tüm canlı varlıklar etkisiz hale derhal getirebiliyor. Bir tane bombadan bahsettik. Bu kadar etki düşünün. 10.000 parçacık. Her biri birine denk gelse yaklaşık bir tümen kadar kuvveti. Tabi simülasyon yapıyoruz, simüle ediyoruz. 10.000 kişiyi tek bir parçacıkla etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bu öldürmek anlamına gelmesin, muharebe dışı bırakıyorsunuz. Tabii. Yani yaralılar da dahil olmak üzere. Dolayısıyla gazap füzesi bizim için çok kritik bir bomba, daha doğrusu öyle söyleyelim. Bir bomba. Hocam diğer görselimize geçmek istiyorum. Sırada Akya var. Akya bizim için çok önemli. Ağır sınıf bir torpido. Burada menzil. Ağır sınıf torpido, onu söyleyelim önce. Torpido. Ne işe yarar torpido? Torpido deniz altından atılabilen bir ağır sınıf patlayıcıdır. Dolayısıyla denizaltı ile beraber ateşlendiği andan itibaren denizin altından yaklaşık 50 kilometre kadar mesafe gidebilirsiniz. 50 kilometre menzili, hatta daha fazla menzile ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla şu görselden anlatalım. Bir kuyruk kısmı var arka tarafta. Bir patlayıcı imla hakkının olduğu bölüm var. Bir de tapa var. Hassas tapa dediğimiz tapa kısmı var. Tapa bölümü kabaca söyleyelim tabii ki ve güdüm. Güdümü de şöyle söyleyelim. Aslında güdüm bir miktar dümen güdümü de var. Yani dümen suyu güdümü var. Dümen suyu ne demek? Şöyle ifade edelim şuraya. Dümen suyu. Dümen suyu. 2. Fiber optik kablo. Şu önemli, çünkü su üstü gemileri giderken arkada dümen suyu bıraktıklarından ön taraftaki hassas tapa güdüm sistemi doğrudan dümen suyunu bırakan gemilere doğru yönlenebiliyor. İmla hakkı oldukça kalabalık, bir yüksek miktarda imla hakkı var. Ve arka taraftaki motor sisteminde çift pervane sistemi var. Bir tanesi düz pervane, diğeri ters pervane. Bu da güdümün sağlıklı yapılmasını sağlıyor. İlerleme esnasında yalpalamayı engelliyor. Düz bir hatta ilerlemesini sağlıyor. Ve dolayısıyla çift pervane sistemi uçaklarda da kullanılır biliyorsunuz. Bazı füzelerde de kullanılabilir. Çok kritik, çok önemli ve bir şekilde kabloyla da kontrol edilebiliyor. Onu da ifade etmemiz lazım. Bir de akustik karşı tedbir sistemi var. Yani akustik dediğimiz şu, karşı taraftan size aldatıcı bir takım ses dalgaları aktardığında onu bertaraf edecek bir sistemi de sahip olduğunu da söyleyelim. Hatta yazalım şuraya, akustik. Akustik karşı tedbir sistemi de bir taraftan içinde var. Onu da söyleyelim. Tapayı söyledik. Ve bu sistemler bizim Gür sınıfı, Preveze sınıfı denizaltılarından atılabiliyor. Yani Prevezelerden ve Gür sınıfı denizaltılar. Milli denizaltı bunlar. Buralardan atılabiliyor. Menzilini de 50 kilometre olarak kabul edersek bizim gemilerimiz şu bölgelerde
şu bölgelerde geziyorlar biliyorsunuz. Açık denizlerde ya da bizim Yunuslar ekonomik bölgelerimizde. Şurada gemilerimiz var. Şurada gemilerimiz var. Ve Ege'de var. Buralarda yaklaşık şu civarında, yani şöyle bir gemimiz şu mesafeden bir düşman gemisine rastladığında ya da denizaltılarımız bir şekilde denizin altından giden denizaltılarımız düşman gemisiyle karşılaştıklarında 50 kilometre mesafeden rahatlıkla düşman gemisini imha edebilecek durumdalar. Sadece Akya'yı kullanmak suretiyle. Hocam yeni bir mühimmat var Evet. burada. Roketsan tarafından üretilen MAM serisi mühimmatlardan görüyoruz. Hangi alanlarda kullanılır hocam? Şimdi MAM serisi, toplam 3 tane MAM var elimizde. MAM C var. MAM C. MAM L var. Bir de MAM T var. Ne demek MAM? Şuraya bir tane yazalım. Gözülsün. Mini akıllı mühimmat. Şimdi C, L, T serileri var bunların. Tabi aralarındaki farklar taşıdığı patlayıcı yükün netraden farklılık gösterebilir. Mesela MAM-C daha çok bizim cirit dediğimiz sistem vardır biliyorsunuz. İnsansız hava araçlarından atılan ya da insanlı hava araçları, helikopterlerden atılan füze sistemleri vardır. Anti personel füzeleri bunlar. Hatta buraya yazalım. Personel için kullanılabilir. Mesela herhangi bir yerde bir asker toplumuna rastladınız. Çok miktarda personel. Bunlara karşı doğrudan MAM-C'yi kullanabilirsiniz. MAM-C ile imha edebilirsiniz. Ciritle de yapabilirsiniz aynı şeyi. Dolayısıyla MAM-C dediğimiz konu biraz da onunla ilintili bir mesele. Mesela UMTAS dediğimiz konu var. L-UMTAS. Bu da uzun menzilli tank savar silahı demek. Onun geliştirilmiş hali mini akıllı mühimmat. Yani L. O da uzun menzilli tank savar silahı dediğimiz konuda tank ve zırhlı araçlara karşı kullanılıyor. Yine şurada ifade edelim. Herhangi bir yerde bir tanka rastladığınız zaman birkaç tane düşman tankına, burada da MAM L ile imha edebiliyorsunuz. MAM-T var. Bu da tabii aslında TEBER dediğimiz bir sistem vardı bizde daha önce. Füzesi vardı. Buradan bu da yine tank, zırhlı araçlar, koruganlara karşı kullanılabilir. Yine aynı şekilde şu bölgede şeye rastladınız. Çok geniş tahkim edilmiş bir bina var. Stratejik bir tesis var. Bir komuta kontrol merkezi var. Düşmana ait. Burayı da elde mevcut MAM-T ile rahatlıkla ortadan kaldırabiliyorsunuz. Tabi burada tank da olsa fark etmiyor. Sonuçta imha etmeniz çok daha zor değil. MAM-C personele karşı, MAM-L zırhlı araçlara ve personel taşıyıcılarına karşı zırhlı, MAM-T'de korugan ya da tank mekanize araçlara karşı kullanılabilir. Şimdi yine tabi sınırlarımızı koruduğumuz için sınırlarımızın ötesinden örnekler yine vereceğiz ama tekrar ifade edelim. Lokasyonu özel seçilmiş bir yer değildir. Dolayısıyla MAM-L 15 kilometre kadar menzile gider. L serisi MAM. MAM-T de 30 kilometre kadar. 30 kilometreye kadar gider. Bu da 15 kilometreye kadar giden bir menzili vardır. Dolayısıyla siz mesela Anka 3'ü gönderdiniz sınır güvenliğini sağlamak için bölgeye. Yaklaşık sınırımızdan 30 kilometre aşağı kadar bunu
gönderebilirsiniz. Yani 30 kilometre mesafe geriden yapılan bir atış şunu sağlar size. Bizim Anka 3'ün ya da Bayraktar'ın ya da Kızılelma'nın ileride, şu anda kullanmak mümkün değil ama Kızılelma'da bu tür insansız araçların 30 kilometre mesafeden emniyetle bu işi yapıp geri dönmesini sağlar. Dolayısıyla işte Konya'dan kalkan herhangi bir insansız hava aracımız şuradayken atışını yapar ve şurayı imha eder ya da 15 kilometredeki hedefi imha eder ve hiç buraya yaklaşmadan tekrar sağlıklı bir şekilde geriye dönebilir. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun'la bir aradayız. Öncelikle Kuzgun'un hangi platformlar için üretildiğini sorarak başlamak istiyorum. Yani hangi araçlardan Kuzgun ateşlenebilir? Şimdi Kuzgun'u insansız hava araçlarından atabiliyorsunuz. F-16'lardan, F-4'lerden atabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim Anka 3 çok mucize bir insansız hava aracı. Tüm kitler, tüm bombalara, milli bombalarımıza ve füzelerimize entegre edilmiş durumda. Bayraktar TB3 aynı şekilde ve F-16, F-4 uçaklarından da Kuzgun'u atmanız mümkün. Bizim elimizde şimdi Kuzgun serisi 3 tane var. Bunlardan bir tanesi Kuzgun SS dediğimiz model. Bu serbest düşüş sağlayan, ne diyelim, diğerlerini yazalım ondan sonra düzeltiriz tekrar. Tabii. Kuzgun KY var. Bir de Kuzgun TJ var. Şimdi dolayısıyla burada serbest süzülen bir Kuzgun söz konusu. Buradaki katı yakıtlı, en son TJ modelde turbojet modeli. İsterseniz buraya da yazabiliriz. Serbest süzülen. Katı yakıtlı model. En son turbojet modelimiz var. Turbojet modeli var. Bunların tabi serbest süzülen modelinde şu var. Herhangi bir motor sistemi yok. Yakıt sistemi de yok. Kanat vasıtasıyla serbest süzülüyor ve hedefe doğru kendiliğinden gidiyor. Dolayısıyla epey ustalıkla gidiyor ve sessizce gidiyor. Onun için etki çapı da çok yüksek. Mesafesi de, onu da söyleyelim isterseniz hemen. Burada serbest süzülen modelde özellikle 85 kilogramlık bir şeyimiz var. Patlayıcı var. KY'de 80 kilogramlık bir ağırlık var. Burada da 85 kilogramlık ağırlık var. Tekrar şunu söyleyelim, mesafeleri söyleyelim aslında notlardan. 40, 30 ve 150, 40 kilometre, 30 kilometre ve 150 kilometre. Şimdi bakın, özelliklerini yazdık buraya. İsimlerini de verdik. SS, KY ve TJ modellerinde en uzağa TJ, yani turbojet motorlu gidiyor. Dolayısıyla burada turbojet motorlu bir Kuzgun'la ne yapabiliriz? Ona bir bakalım isterseniz. Yine aynı coğrafyayı kullanalım. Sınırlarımızı şöyle kabacası çizdikten sonra 150 kilometre mesafe. Şöyle diyelim, biz Suriye'de yaklaşık 30 kilometre bir emniyetli şerit oluşturmuştuk harekatların başında. Onu 5 ile çarparsanız yaklaşık şu mesafede, yine aynı şekilde sınırımızdan itibaren yaklaşan bir SİHA'mızda şu bölgede bulunan hedefler Kuzgun TJ modelle ateş altına alınabilir. Şu bölgeler, yani şu bölgeleri TJ ile ateş altına alabiliyorsunuz ve buradan atarak sınır geçmeden şu bölgelerdeki hedefleri de SS modelle alabilirsiniz. SS modelle daha doğrusu. Hemen bir kademe geride, 10 kilometre gerideki bölgedeki hedefleri de, şunları da KY motor ile, katı yakıtlı motorla etki altına alabilirsiniz. Kuzgun insansız hava araçlarımıza monte edilmek suretiyle bu bölgelerden harekatı hiç sınır geçmeden şu mesafelerde 150 kilometre, 40 kilometre ve 30 kilometre mesafelerden ateş altına almanız mümkün.
Etki çapı da çok yüksek vuruş noktası itibariyle ve son derece yetenekli silah sistemimiz. Hocam 5 maddede özetlemenizi istesem. Kuzgunları öne çıkaran 5 böyle hap niteliğinde kısa olarak nasıl özetleyebiliriz? Nasıl rahat Şöyle anlayabiliriz? diyelim, bunlardan bir tanesi lazer güdümü. Yarı aktif lazer arayıcı. Yani lazer güdümlü sistem olması. Lazer güdümlü olması hedefi bulma ve isabeti mi arttırır hocam? Metrik altı atış yaparsınız. Yani 1 metreden daha uygun doğrulukta vurabilirsiniz. Çünkü lazer işaretleyici olduğu için rahatlıkla vurmak mümkün. Yine kızılötesi görüntüleme yapabilirsiniz. Bu çok mümkün. Oldukça mümkün hatta. Şimdi şöyle, gündüz zaten onu söylemeye gerek yok. Özellikle mesafeler çok uygun. Yani 30 kilometreden 150 kilometre mesafeye kadar atış mümkün. Atış yapabilirsiniz bu bölgeye. Dördüncü özelliği, hava araçlarının tamamında kullanılabiliyor. Hava araçları platformu. Ya buna SİHA'lar dahil, F-16 dahil. Yani insanlı insansız araçlarla kullanmak mümkün. Son olarak şunu söyleyelim. Aslında termobarik özellik bunlarda da var. Ve parçacıklı. Dolayısıyla bu 5 özellik dediğiniz için önce görüntü, yani hedef hassasiyeti, mesafe, taşınılan platformlar, atılan platformlar ve yarattığı etki açısından toplam 5 özellik bizim için şu anda çok kritik özellik olarak gözüküyor. Hocam son aracımıza geçelim. Evet. Şimdi burada son ifade edeceğimiz sistem Tayfun. Tayfun'u bir tanımlayalım önce isterseniz. Tayfun bir balistik füze. Kısa mesafeli, kısa menzilli bir balistik füze. Onu da şuraya tanımlayalım isterseniz. Kısa mesafe, balistik füze. Şimdi mesafesi ne kadar? Yaklaşık 500, bu yaklaşık demeyeyim çünkü bunun atışı yapıldı. 561 kilometre ile 800 kilometre arası. Şu mesafelerde atış yapabiliyorsunuz. Balistik füze olduğu için dikey atım özelliği var. Dikey atım özellikle. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yatay atımlarda bir sütre olmaması gerekiyor ya da bir engel sisteminin olmaması lazım ama dikey atımlarda böyle bir ihtiyaç yok. Doğrudan satıhtan atmosfere doğru, yukarıya doğru rahatlıkla atış yapabiliyorsunuz. Diğer taraftan bakın, şunu da ifade etmemiz lazım. Hız çok önemli burada. Özellikle hızı da söyleyelim. 5 ila 6 mah. Bu tabi Tayfun 4 değil. Onu da karıştırmayalım. Bu Tayfun 1, blok 1 daha doğrusu. Onun özellikleri bu. Özellikle 561 kilometre mesafeyi 457 saniyede kat etti. Dolayısıyla 5-6 mah hızında bir hipersonik özelliği var. Yani hipersonik dememiz doğru. Ne demek hipersonik? Bir ses hızı var. 1 mah. 1 mah üstüne biz 5 maha kadar süpersonik diyoruz. 5'ten sonrakine hipersonik diyoruz. Dolayısıyla hipersonik özellik 5'ten artık sonsuza kadar 20, 23, 25'e kadar uzayan bir mah frekansı var. Dolayısıyla bununla ilgili çok önemli füzeler de var. Bir de koordinat güdümlü. Yani onu da
söyleyelim şöyle. Koordinat güdümlü. Dolayısıyla siz başlık kısmında sensör, yapay zeka da yüklü. Bu sensör kısmında, daha doğrusu ön kapak kısmının hemen önündeki güdüm kısmında koordinatları önceden girilmiş olan lokasyonlara, hedeflere ateşlemeye mütakip kendiliğinden devam edip atışını ve yörüngesini tespit edebiliyor. Şimdi platform da çok önemli burada. Taşıyıcı, taktik tekerlekli araçlarla taşınıyor. Bu ne demektir? Şu demektir. Füze sistemleri ateşlenmeye mütakip yerlerini tespit etmesi çok kolay. Sadece burada şey yok. Füze sisteminde taşıyıcı yok. Bunun dışında başka üniteler de var. Onları da ifade edelim aslında. Şuradan bakalım. Tabii. Tayfun füzesinin içerisinde füze sisteminin içerisinde daha doğrusu bir komuta kontrol merkezi var. Komuta kontrol merkezi. 2 radar sistemi var. Radar sistemi. Bir de lançer. Yani atış grubu diyelim. Atış grubu var. Şöyle söyleyelim. Bizim genellikle birliklerimiz, yine sınırımızı belirleyelim şöyle. İşte Suriye bölgesinde birliklerimiz var. Irak'ta birliklerimiz var. Katar'da birliklerimiz var. Libya'da birliklerimiz var. Gibi Somali'de birliklerimiz var. Daha aşağıda tabii ki şurada. Buralarda Tayfun füze sistemine ihtiyaç varsa eğer bir tane mutlaka komuta kontrol merkezi kurmak durumundasınız. 2 radar konuşlandırmak zorundasınız. Bir de yanına lançer grubu ilave etmeniz gerekiyor. Bu üçlü grup her lokasyonda mutlaka grup halinde hareket ederler ve bir şekilde bunların hepsinin arasında entegrasyon vardır. Radarlar tespit yapar, komuta kontrol merkezi değerlendirme yapar ve lançer sistemindeki atış grubu da atışını gerçekleştirir. Hocam bu görselde de Tayfun'un atış anını yakaladık. Evet. Görsel üzerinden sormak istiyorum bu sefer. Öncelikle mesela dumanlar görüyoruz. Bu dumanlar neden beyaz renkli? Bunu merak ediyorum. Şimdi ilk ateşleyici var en altta. Ateşleyici. Bu ateşleyiciden tetiklenen bir katı yakıtın parlaması söz konusu ve oradan çıkan duman var. Dolayısıyla ilk ateşleme ve mütakip ateşleme şeklinde devam ediyor bu. Ve belli bir mesafeye gittikten sonra atmosferi aşıyor biliyorsunuz. Atmosferi aşıncaya kadar yer çekiminin kuvvetini ortadan kaldırma mütakip yukarıda dikey çıkan Tayfun füzesinin ilk ateşlemeden kaynaklı bir duman görüyorsunuz. Sonra atmosferde düz uçuş yapıp arkasından tekrar dikey olarak hedef noktasında bir terminal etki yaratıyor. O yüzden öncelikle çok yüksek ısılı bir ateşleme sistemi olduğundan dolayı bir yoğun duman bölgeyi kaplıyor. Zaten bu ateşleme lançerlerinin etrafında herhangi bir personel falan bulunmuyor. Uzaktan ateşleme sistemiyle füzeler ateşlenebiliyor. Roket sistemi gibi düşünün. Hocam çok teşekkür ederim paylaştıklarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, programımızı noktaladık. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Sonraki içeriklerde buluşmak üzere, hoşça kalın.